Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karton bardakta ekmek tarifi hazırladım. Bu tarifin yapımı oldukça kolay. Üstelik yumuşacık, fosur fosur da kabarıyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu lezzetli karton bardakta yapmış olduğum ekmeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu tarifimde ön mayalandırma yapacağım. Ön mayalandırma için 2 su bardağı ılık su kullanıyorum. Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Ilık suyun içerisinde maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. 10 dakika boyunca bardakta mayalanmasını bekleyeceğiz. Derince bir kasenin içerisine unumuzu eleyerek ekliyoruz. Tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Unu eleyerek ekliyoruz. Böylece havalandırmış oluyoruz. Ekmeğimiz daha süngerimsi kıvamda olacak. Unun orta kısmını açıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Mayayı da 10 dakika boyunca beklettik. Onu da unun içerisine koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu mayayı ıslatmış olduğunuz suyun kesinlikle ılık olması gerekiyor. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Unu koyduktan sonra spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca yoğurma kasesinde yoğuracağım. Hamurumuz oldukça yumuşak ve ele yapışıyor. Kullanmış olduğum malzemeler tam ölçüdür. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Bunun için tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Her zaman söylediğim gibi hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz çıkartmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak. Kesinlikle un takviyesi yapmayın. Hamuru tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerini serafireşle kaplıyorum. Bu şekilde hamur hiç hava almadan mayalandıracağız. Daha sonra başka bir bezle hamurun üzerine kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. 1 saatin sonunda hamurun üzerine açıyorum. Oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak hem toparlayacağım hem de rulo şeklini vereceğim. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamur çok yumuşak olduğu için undan biraz yardım alabilirsiniz. Hamura rulo şeklini verdim. İlk önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçayı 5 eşit parçaya bölüyorum. Bu hamurdan 10 tane bez elde edeceğiz. Yani 10 tane karton bardağı ekmek yapmış olacağız. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Bezelerimiz kenarda beklerken biz de bu arada bardakları hazırlıyoruz. 10 adet karton bardağı tezgahın üzerine koyuyorum.
Bardağın bir tanesine biraz un koyuyorum. Güzelce çalkalayarak her tarafının un olmasını sağlıyorum. Daha sonra fazla kalan unu diğer bardağa boşaltıyorum. Bütün bardakların hepsini bu şekilde yaparak unluyorum. Böylelikle hamurumuz yapışmayacak. Bezeleri bardaklara yerleştireceğim. Bunun için bezenin bir tanesini alıyorum, sadece uç kısmını biraz sivriltiyorum. Sivrilttiğim bölüm bardağın altında kalacak şekilde yerleştiriyorum. Böylelikle bardağın alt kısmını doldurmuş oluyoruz. On tane bardağın içerisine bezeleri koydum. Bu şekilde tekrar bir mayalandırma işlemi yapacağız. Bardakları sıraladıktan sonra üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamurların üzerini kapatacağız, o yüzden yapışmasını istemiyorum. Üzerini kapatıp 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletiyorum. Ben de bu arada hamurların üzerine koyacağım şifa suyunu hazırlıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı unun içerisine biraz su koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ekmeklerimiz yeterince mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel şekiller aldı. Ekmekleri pişireceğimiz tepsinin içerisine karton bardakları koyuyorum. Tepsinin orta kısmına fırına dayanıklı olan kasenin içerisine biraz su koydum. O suyu da ortasına bırakıyorum. Ekmeklerimiz bu şekilde nemli olarak pişecek, daha lezzetli olacak. Hazırlamış olduğum şifa suyunu hamurların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Ekmeklerin üzeri güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yarım saatin sonunda ekmeklerin üzeri güzel bir şekilde pişti. Ortasına koymuş olduğum suyu alıyorum. Daha sonra daha yumuşak olması için üzerini kapatıyorum. 10 dakikanın sonunda ekmeklerimizin üzerine açıyoruz. Hala sıcakken üzerlerini yağlıyorum. Böylelikle daha parlak ve daha lezzetli oluyor. Biraz daha soğuduktan sonra bardakların içerisinden ekmekleri çıkartıyorum. Kenar kısmını kesiyorum, daha sonra elimle çıkartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu ekmekler gerçekten çok lezzetli oldu. 2-3 gün boyunca da bayatlamadan tükettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Hazırlamış olduğum ekmeklerin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi fosur fosur kabaran gerçekten çok lezzetli ekmekler oldu. İsterseniz bu şekilde sade olarak tüketin. İsterseniz üzerine biraz tereyağı, biraz da marmelat sürerek de tüketebilirsiniz. Ben biraz tereyağı sürdüm, biraz da yazın hazırlamış olduğum kuşburnu marmelatından sürdüm. Gerçekten tadına doyamayacağınız çok lezzetli ekmeklerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.